hoş geldiniz. Ben Deniz, reklam yazarıyım. Ben de Mert, stratejistim. Evimiz Ortaklar'da, Fulya Mahallesi'nde. Aslında Nişantaşı, Teşvikiye, Cihangir gibi yerlerden çok ev baktık. Oralarda güzel tarihi yapılar var diye. Ama fiyatları gördükten sonra bu evleri daha uygun fiyata nerede bulabiliriz diye semt araştırmamızı genişlettik ve Ortaklar'a taşındık. Ve bayağı da memnunuz. Evin asma tavanlı oluşu, metal konstrüksiyonları, böyle güzel geniş pencereleri olması, İstanbul'da artık az kaldı bu evlerden. Terası olması gibi özellikleri yüzünden biz görür görmez zaten tamam dedik, biz bu eve çıkıyoruz ve yerleştik. İkimiz de yoğun çalışıyoruz aslında bayağı. Reklamcı dediğiniz insan genelde geceleri yatmaya eve gelir. O yüzden hafta içleri evi göremiyoruz. Aslında başkasına kiralasak yeridir. Hafta sonları ama geldiğimizde rahatça kullanalım diye ki bol bol arkadaşlarımız geliyor. Genelde misafir ağırlamayı çok seviyoruz. O yüzden büyük bir L koltuğumuz var. Yani bayağı daha taşındığımızdan bu yana dışarıya çıktığımız bayağı azalmıştır. Yani insanlar buraya gelip daha cozy bir ortamda beraber olmayı tercih ediyorlar. Biz de tercih ediyoruz açıkçası. Yani ev bir de insanlarla daha güzel. O yüzden de hani büyük, daha önceki evimiz biraz daha sınırlıydı alanımız. O yüzden yapamıyorduk, çok rahat giriş çıkışlar, insanlar çok rahat edemiyorlardı. Daha önceki evimizde o kadar küçüktü ki salonda bahçeye açılan bir kapı vardı. Bahçeye açılan kapının önünde koltuk vardı. Bahçeden içeri her insan gireceği zaman önce koltuğu çekiyorduk arkadan, kapıyı açıyorduk, aradan o giriyordu, tekrar başka birisi giriyordu. Böyle farklı bir portala geçiyormuş gibi. O yüzden geniş bir eve çıkmak iyi oldu. Burası evin salonu. Bayağı açık bir salon. Hem mutfaktan bağlantısı var, hem koridordan bağlantısı var. Burada asma kat olduğu için asma kattan da böyle bir yükseklik hissi veriyor. O da bayağı hoşumuza gidiyor. Salonda geniş olduğu için hiç korkmadan bayağı büyük bir kanepe aldık. Misafir ağırlamayı seviyoruz. Burayı bayağı beyaz almamıza rağmen aslında güzel pisletiyoruz. Her cumartesi sabahı burada çamaşır suyuyla bir temizlik yapılıyor. Yapılıyor derken biz yapıyoruz. Salonda daha çok ahşap kullanmaya çalıştık. Masa, sehpa, TV ünitesi, büfe hepsi ahşap. Hani bu aralar mermer falan çok moda ama bize soğuk geldi. O yüzden daha böyle ahşap tercih etmeye çalıştık. Burada bir tane el var. Orijinal fiyatı bayağı yüksekti. Ondan sonra Türkiye'de araştırdım. Pazarlık sevdalısı birisi olduğum için bunun Türkiye'deki toptancısına ulaştım ve 300 liraya bu eli aldım. Koltuk beyaz olduğu için ben o kadar böyle dümdüz beyaz sevmiyorum. Çok minimalist bir ruhum yok. Bol bol farklı kırlentler aldım ama onları da böyle hani renk olarak çok saçmalamasın diye genelde böyle hani kemik rengi siyah, bir de işte yanık turuncu karıştırmaya çalıştım. Duvarda da yine böyle evin genel tonlarına uyumlu olacak şekilde hani yine kemik rengi siyah, işte birazcık böyle konstrüksiyonlardaki bordomsu kırmızıdan alarak böyle bir renk skalası var. Evin bu köşesinde biz aslında büfe olarak kullanmak istedik. Bir abajur bulduk. Bunu Deniz çok aradı. Ben çok anlamıyorum o işlerden. Hatta işte rengi buradaki minderlerle falan da aslında uyum sağlıyor. O yüzden seviyoruz ama yani böyle şekere falan da benziyor. Böyle çok güzel bir şey var, tadı var. Masayı yine aynı şekilde büfenin kendisine, pirinç büfeyi yine aynı şekilde Deniz Vetko'dan yine haftalar süren böyle bir pazarlıklar silsilesi ve arama motoru gibi çalışarak buldu. Onun dışında işte bir de Benjamin'imiz var. Orada onu Deniz daha iyi anlatır. Onun da güzel bir hikayesi var. Benjamin'i de ben hani büyümüş bir Benjamin almak istiyordum. Çünkü aslında bizim bu uzakta duran klimamızın iğrenç böyle çirkin bir borusu geliyor ve boruyu kapatmak için hiçbir çözüm üretemedim. En son dedim ki ben buraya büyük bir bitki alayım. Ama büyük bitkilerin de fiyatları da bayağı büyük oluyormuş. Ondan sonra araştıra bir hanımefendinin hesabına denk geldim ikinci el sitelerinden birinde. Hanımefendi dedi ki hani ben sizden para istemiyorum. Sadece dedi bu bitkinin iyi yaşayacağına emin olmak istiyorum. Sonra getirdi, çıkardı, buraya yerleştirdi. İyi mi diye baktı, çok mutlu oldu. Allah'ım çok güzel olacak burada dedi, bol bol güneş alır bu pencereden dedi. Burası yemek masamız. Genelde normal günlerde hafta içi pek fazla yeme şansımız olmuyor burada. Yani normal herkesin yaptığı gibi zaten koltuğa kurulup, o da yani yemek yiyecek kadar erken geldiysek orada sehpada yiyoruz.
Burası insanlarla beraber yine misafirlerimiz geldiği zaman bir yemek yaptıysak, beraber bir şey yiyeceksek veya bir şeyler içeceksek bu tarafta oturmayı tercih ediyoruz. Masanın tabii ki en büyük detayını görüyorsunuzdur. Böyle bir şamdan koleksiyonu var. Yani nereye kadar devam edeceği konusunda hala tartışmalarımız yaşıyor. Ben şu anda bittiğini düşünüyorum. Umarım öyledir. Yakıyoruz en azından. Kullanıyoruz. Sadece boş durmuyorlar. Şu anda bunları yok. Masayı buraya koymamızın temel sebeplerinden bir tanesi mutfak. Buraya yer açık bir mutfağımız var. Buradan kolay hemen getir götür kolay olsun diye aslında tercih ettik. Onun dışında da bir tane böyle kilim buraya koymayı tercih ettik. Halıyı tercih etmedik. Kilimde de sıkıntı en büyük şeydir. Yani çok fazla geleneksel motifler olduğu zaman hani evin genel diğer yapısında uyumakta biraz zorluk çekebiliyoruz. Biraz daha böyle modern bir kilim bulabildiğimiz için yine onu da ikinci el olarak aslında Deniz buldu. Onu aldık. Onu da çok seviyoruz. Renkleri olsun, şekli olsun. Burası koltuğun karşısındaki salonumuzdaki kitaplık bölümü. Bizim bayağı bir kitabımız var. O yüzden büyük bir kütüphaneye ihtiyacımız olacağı aşikardı. Ben eve taşınınca bu büyük duvarı görünce direkt dedim ki hani burası kütüphane duvarı olacak. Çünkü insan otururken bence kitapların içinde oturunca bayağı huzurlu oluyor. Ben böyle hani televizyon görmekten daha çok kitap görmekten mutlu oluyorum. Duvarı da görür görmez ben eski diş hekimiyim, o yüzden gözüm çok iyidir. Dedim ki burası 3.64. Biraz fazla hani belki spesifik oldu ama gerçekten hani duvar 3.64 çıktı. 1.82'lik bir hazır kütüphane bulduk ve onun 2 tane alınca burası 3.64'lük böyle özel yaptırmışız gibi cuk oturdu. Kitapları da renk dizilimine göre yapan insanlar var galiba ama biz yayın evine göre dizmeyi tercih ediyoruz. Öyle aklımıza daha kolay kalıyor. Kitaplığımızın üzerinde de dev bir fotoğraf var Iris Apfel'e ait. Ben kendisinin hayranıyım. Çünkü kendisi bu fotoğrafında 90 küsur yaşında ve yani gülüşüne bakınca böyle hani sanki 5 yaşında ve daha önünde 100 yıl daha varmış gibi gülümsüyor. O yüzden bu yaşta bir insanın bu kadar mutlu olduğunu görünce hani bu fotoğrafa bakınca şeyi düşünüyorum. Benim şu an gerçekten hayatımla ilgili endişe edecek hiçbir şeyim olmamalı. Gerçekten sadece yaşa ve git. Kütüphanenin üzerine bir de ışıklandırmalar tercih ettik. Çünkü akşam oturduğumuz zaman ben kitapları göremeyince üzülüyorum. Burada da büfemiz var. Büfe evin neredeyse tek birinci el eşyası. Onu da Ham Design'dan yaptırdık. Çok sevdiğimiz bir şey. Genelde şu anda bunu kütüphanenin devamı olarak kullanıyoruz. Kütüphane doldu. Sığmayan artık kitapları, çizgi romanları falan buraya koyuyoruz. Onun dışında burada Deniz'in daha çok topladığı objeler var. Evin birkaç yerinde daha göreceksiniz. Birkaç tane daha şeyi var, devamı var. Bunu da Yargıcı Home'dan aldım. Çok seviyorum. Böyle bazı hani heykelde çok basit formlu şekillerden hoşlanıyorum. Arkadaki resim de online bir siteden aldım. Remzi diye otistik bir çocuğun eseri. İnanılmaz hoşuma gitti. İsmi Evil Eye. İçinde bir sürü aslında nazar boncuğunun modern bir yorumlaması gibi. Remzi'nin gördüğü şeytani gözlerin böyle içinde 100 tane falan göz var. Dev bir masmavi nazar boncuğu formunda bir göze dönüştürmüş. O yüzden hani nazar boncuğu her zaman eskiden evlerde olurdu. Bizim böyle yeniden yorumlanmış bir nazar boncuğunu böyle evin girişine asma fikrimiz benim hoşuma gitti. Burası da evin mutfağı. Burada direkt salondan geçiş yaptığımız bir alan var. Burada Legoları ben koymayı tercih ettim. Çünkü mutfakta aslında en fazla zaman geçiren insan benim. Deniz kendi tercih olarak yemekte çok fazla şey değil, haşır neşir değil. Ya, yemeği de çok fazla sevmiyor zaten.
O yüzden yapmasıyla da çok fazla ilgilenmediği için genelde yemekleri ben yapıyorum evde. Legoları buraya koymamın sebebi de aslında burada çok fazla zaman geçirdiğim için onlara biraz daha yakın olmak istedim. Legolar benim için biraz daha böyle stres kaynağı, yani stres atma kaynağı aslında. Çünkü şey yapmaya çalışıyorum, biraz çok zihin yoğun bir şeyde çalıştığımız için, meslekte çalıştığımız için biraz daha böyle kafayı otomatiğe alıp ondan sonra sadece böyle şeyle belirli talimatlar çerçevesinde bir şeyleri ortaya çıkarmak insanı şey yapıyor, yani vitesi boşa almak gibi bir şey. Ortaya çıktığı zaman da güzel aslında şey oluyorlar, dekoratif objeler oluyorlar. O yüzden de onları yakınımda tutmayı tercih ettim. Biz eve yerleşir yerleşmez mutfak dolaplarını üst kısmı beyaz, alt kısmı füme rengi olacak şekilde boyadık. Fayansları da boyadık derken ben boyadım. Fayansları da beyaza boyadım. O yüzden artık o tencereler, desenleri hafiften böyle belli olsa da renkleri artık olmadığı için gözü rahatsız etmiyor. Mutfakta dağınıklıktan hoşlanmıyoruz bence ikimiz de. O yüzden tezgahlarımız genelde böyle tertemiz. Böyle buraya uygun böyle uzun bir halı bulamadık. Ben hasır halı çok istemiştim mutfakta. Çünkü bir şey döküldüğünde etinde falan leke kalmasını istiyorum. Hasırın o böyle heterojen dokusu benim hoşuma gidiyor. O yüzden 2 tane küçük halıyı birbirine hasırdan bir iplik aldım ve bayağı böyle elimle diktim. O yüzden bu halı aslında 2 tane kısa halıdan oluşuyor. İkisini ucuca diktik. Salondan bu kapı direkt yatak odasına açılıyor. Bu benim hoşuma gidiyor çünkü hafta sonları uyandığım zaman direkt salona gelmek ve hani evin ana mekanını görmek, geniş bir mekana uyanmak bence güzel bir şey. Yatak odamızda yeşil bir duvarı tercih ettik. Çünkü yeşil bence hem sakinleştirici hem de bir yandan ormanı hatırlattığı için böyle gizli, gizemli bir hissi olan bir renk. O yüzden hoşumuza gidiyor. Yatağımız gayet aslında basit bir yatak. Yatakta böyle çok fazla şatafattan hoşlanmıyoruz. Yanına 2 tane ikinci el, yine pazarlıkla alınan vintage komodinlerimiz var. Üzerine de okuma lambaları yerleştirdik. Çünkü okuma lambalarını gece yatağa girmeden önce uykumuzun gelmesi için ikimiz de kitap okumaktan, bir şeyleri kurcalamaktan hoşlanıyoruz. O sırada okuma lambalarına ihtiyaç duyuyoruz. Altına da birer mesajı olan çerçeveler yerleştirdik. Bu mesajlar bizim hoşumuza gidiyor. Hani yatmadan önce her şeyi boş ver. Yatağın yanında bir pencere var. O penceremiz terasa açılıyor. Terastan dışarıyı görmek de gayet güzel bir his oluyor uyandığımızda. Hem de uyanmamıza yardımcı oluyor. Yeni gün başlıyor, hadi kalk diye. Burada bir koltuk var. Koltuğu aslında bayağı yine pahalı bir markanın çok ucuza düşürülmüş bir koltuk. Crate & Barrel. Orijinal fiyatının 12'de birine falan aldık. Bu koltuk aslında hani çorap giymek, işte pantolon giymek gibi günlük aktivitelerimizde kullansak da esas amacı genelde şu an temiz görünüyor tabii ama üzerine full tabii ki kıyafet yağıyoruz ve onları hani evin geri kalanında dağıtmamak için, burada depolamak için kullanışlı oluyor. Bir de halımızı çok seviyorum. Halımız çünkü Mert'in ailesinden kalan bir halı ve el işçiliği güzel. Ben bayağı renklerini odaya yakıştırıyorum. O yüzden odada olmasından mutluyum. Burada da işte ıvır zıvırları koyduğumuz bir tane dolap var. Ve yatak odası hani evin geri kalanını bütün misafirlerimiz geziyor, işte yorum yapıyor falan, bir fikirleri var ama burayı kimse görmediği için burası böyle biraz bizim inimiz gibi. O yüzden biz Rick and Morty hayranıyız. O çizgi filmden bir tane afişi büyük bir şekilde bastırıp hani kendimizi görmek yerine, bir ayna kullanmak yerine afiş görmekten daha mutlu oluyoruz. O yüzden afişi de buraya yerleştirdik. Bir de böyle sıra sıra bir dolabımız var. İkimiz de yani reklamcı olduğunuz zaman gerçekten çalışma saatleriniz hiç belli değil. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. O yüzden de bizim derli toplu yaşama imkanımız ne yazık ki yok. O yüzden açık dolap bizim için mümkün değil. Böyle kapalı dolaplar kullanarak, şu an kapılarını açmayacağım, bütün dağınıklığı arkasında saklıyoruz. Salonun tam üstünde bir asma katımız var ve asma kata nasıl çıkıldığını herkes çok merak ediyor. Çünkü eve girdiğinizde hiçbir şekilde bir merdiven görünmüyor. Şimdi onun nasıl olduğunu açıklayacağım bütün misafirlerimize. Asma katımız burada aslında ve özel bir mekanizması var.
Bu çubuğu soktuğunuzda dilini bu şekilde çeviriyorsunuz ve buradan katlanan bir merdiven açılıyor. Ve bu şekilde çıkıyoruz. Ben reklam yazmanın dışında başka şeyler de yazıyorum. O yüzden kendime ait bir çalışma alanım olsun istedim. Lambam benim için çok önemli. Çünkü ben bu lamba aslında bunun tıpatıp ikizini neredeyse marka ismi vermeyeyim bir yerde 4.350 liraya gördüm. Ve lambayı gördüğüm gibi çalışma masamda bu lambanın olması lazım dedim. Aşık oldum ama öyle bir para tabii ki çıkaramayacağım için nasıl çözebilirim diye düşündüm. Ve Let Go'daki bütün lambalara tek lamba iskeletlerine baktım. Sonunda 150 liraya aynı iskeleti neredeyse buldum. Ve üzerinde gidip Şişhane'de bir tane lambacım var. Oradan bir lamba şapkası yaptırdım 60 liraya ve totalde 210 liraya bunu imal ettim. O yüzden kendisini çok seviyorum. Burası banyomuz. Taşındığımızda aslında burada her yer beyazdı. O yüzden biz biraz daha şey gelsin diye, renk gelsin diye bu işte kulpları siyah yaptık. Aynayı siyah boyadık. Ondan sonra biraz daha renklendirmek için işte buraya tablolar astık. Biraz hani kendimizi de simgeleştirdiğimiz, sembolleştirdiğimiz bir şeyler olsun istedik. Onun dışında burada en çok hoşumuza giden şeylerden bir tanesi banyoda pencere var. Buradan duş alırken aslında dışarıyı izleyebiliyorsunuz. Dışarıdan kimsenin sizi görmesi aslında biraz zor ama siz buradan bütün şehri görebiliyorsunuz. Burası da bizim misafir odamız. Annemiz, babamız geldiğinde veya arkadaşlarımız geldiğinde geceliğin burada onları konaklattırıyoruz. Onun dışında çok buraya henüz bir şey yapamadık. Daha nasıl düzenleyeceğimize çok daha karar vermedik. O yüzden work in progress. Onun dışında burada işte hala burada tutup tutmayacağımıza karar vermediğimiz ama şeylerimiz var. Evin içerisinde kullanacağımız bir BoJack Horseman ikimizin de çok sevdiği bir çizgi film. O yüzden onun posterini çerçevelettik. Diğer iki tane gördüğünüz resim de aslında Ada Tuncer'a ait. Onun işlerini çok seviyoruz. O yüzden olabildiği kadar elimizde tutmaya çalışıyoruz. Burası da terasımız. Teras bizim için aslında yaz salonu. O yüzden salondaki L koltuğun aynısını buraya da taşıdık. Sadece siyah renk tercih ettik. Çünkü leke olmasını istemiyoruz burada. Öyle bir temizleme şansımız yok. Daha girdiğimizden bu yana aslında ilk açışımız. O yüzden daha mesela eksiklerimiz var. Daha buraya mesela masa olsun, efendim mangal olsun gibi alacak şeylerimiz var. Ama şimdilik en azından hani rahatça oturmak için böyle bir koltuğu aldık. İşte bir tane bitkimiz var. Ondan sonra işte yapay da olsa mumlarımız var. Özellikle çünkü mumlar çok çabuk bittiği için elektronik olanları tercih ettik. Daha yeni açıyoruz. Umarız çok güzel zamanlarımız olacak burada daha. Evimizin aslında bütün bölümlerini görmüş oldunuz. Umarız sizin de çok hoşunuza gitmiştir. Biz burada yaşamayı çok seviyoruz. Dairenin 6. bölümü de bizimle burada sona ermiş oldu. Pazarlık yapmayı unutmayın.